Hayat suyu. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, büyük saraylardan birinde bir kral ve 3 oğlu yaşarmış. Kralın 2 oğlu kendini beğenmiş ve kötüymüş. En küçük oğluysa çok iyi yürekli bir gençmiş. Bir gün kral hastalanmış. Sarayın doktorları kralın hastalığına çare bulamamışlar. Sarayın büyücüsü kralı ancak hayat suyunun iyileştirebileceğini söylemiş. Ancak bu suyu bulmak çok zor ve tehlikeliymiş. Bunu öğrenen 3 oğlu hayat suyunu bulmaya karar vermişler. En büyük oğlu kralın yanına gelip "İzin ver, bu suyu ben sana getireyim," demiş. Kral bunun çok tehlikeli olduğunu söyleyip izin vermeye yanaşmamış. Büyük oğluysa çok dil dökmüş. En sonunda babasını razı etmiş. Büyük oğlunun niyeti hayat suyunu getirip babasını iyileştirmek, karşılığındaysa babasından sonra kral olmakmış. Sabah yola çıkmış. Dağlar, tepeler aştıktan sonra karşısına bir cüce çıkmış. "Böyle acele acele nereye gidiyorsun?" diye sormuş cüce. Prens kibirli kibirli, "Pis cüce, sana ne?" demiş ve atını sürmüş. Cüce buna çok kızmış ve arkasından kötü bir büyü yapmış. Kralın oğlu dar bir geçide geldiğinde geçit 2 taraftan kapanıp prensi hapsetmiş. Kral uzun zaman oğlunu beklemiş ama bir haber alamamış. Bunun üzerine ortanca oğlu babasının yanına gelip demiş ki, "Baba, bırak gideyim de o suyu ben getireyim." Kral sonunda ona da izin vermiş. Ortanca oğlu yola çıkmış. Abisi gibi bir süre yol aldıktan sonra cüceyle karşılaşmış. Cüce ona da sormuş. "Böyle acele acele nereye gidiyorsun?" Prens, "Seni ilgilendirmez, beni meşgul etme," demiş ve atını sürmüş. O da az sonra abi gibi geçide varmış. Cücenin yaptığı büyüyle geçit ona da 2 yandan kapanmış ve hapis kalmış. Ortanca oğlunun da dönmemesi kralı oldukça endişelendirmiş. Kralın en küçük oğlu bunun üzerine babasının yanına gelip hayat suyunu bulmak için izin istemiş. Babası çaresiz izin vermiş. Küçük prens hayat suyunu aramak için yola çıkmış. Aynı yerde cüceyle karşılaşmış. Cüce ona nereye gittiğini sormuş. Küçük prens ona tatlı dille cevap vermiş. "Babam çok hasta, ona hayat suyunu bulmaya gidiyorum," demiş. Cüce, "Sen çok iyi bir çocuksun, sana yardımcı olacağım. Hayat suyu sihirli bir sarayın bahçesindeki gümüş pınardan çıkar. Şu demir sopa ve 2 ekmeği al, sarayın kapısına var. Kapıya 3 defa vurunca kapı açılır. Kapının ardında 2 aslan yatar. Ekmekleri onlara verirsen sana bir zarar vermezler. Sen de hayat suyunu alır gelirsin. Ama gece yarısından önce orada olman lazım. Yoksa sarayın kapıları kapanır ve hapis kalırsın," demiş. Küçük prens yola çıkmış. Cücenin dediklerini bir bir yaptıktan sonra saraya girmiş. Kendini çok güzel bir sarayda bulmuş. Yerde bir kılıç duruyormuş. Kılıcı yanına almış, daha sonra da odaları bir bir gezmeye başlamış. Odalardan birinde çok güzel bir genç kız varmış. Kız onu görünce sevinmiş ve kapıyı açıp kendini büyüden kurtardığını, 1 yıl sonra yine gelirse onunla evlenebileceğini ve bütün ülkeye sahip olacağını söylemiş. Sonra Pınar'ın yerini göstermiş. Fakat acele edip gece yarısından önce saraydan çıkmasını tembih etmiş. Küçük prens odaları gezmeye devam etmiş.
Bu odada da yere serilmiş güzel bir yatak duruyormuş. Küçük prens çok yorgun olduğundan biraz uyumaya karar vermiş. Uyandığında gece yarısının yaklaşmakta olduğunu fark etmiş. Hızla Pınar'a koşmuş, suyu alıp kapı kapanmak üzereyken dışarı çıkmış. Küçük prens hayat suyunu alıp cücenin yanına varmış. Cüce kılıcı görünce "Bu kılıçla bütün orduları yenebilirsin," demiş. Küçük prens, "İki kardeşim de hayat suyunu bulmak için yola çıktı. Fakat geri dönmediler. Onları bulmama yardım et, lütfen," demiş. Cüce bu teklifi kabul etmiş. Fakat küçük prensin kardeşlerinden sakınması gerektiğini tembih etmiş. Cüce yaptığı büyüyü bozup kardeşlerini serbest bırakmış. Kardeşleri kurtulunca küçük prens bütün olanları anlatmış. Bir yıl sonra hayat suyunu aldığı saraydaki kızla evlenip ülkenin başına geçeceğini söylemiş. Hep birlikte saraya doğru atlarını sürmüşler. İki büyük kardeş hayat suyunu bulduğu için babalarının krallığı küçük kardeşlerine vereceğini düşünmüşler ve onu ortadan kaldırmaya karar vermişler. Bir fırsatını bulduklarında hayat suyunu alıp yerine deniz suyu doldurmuşlar. Saraya vardıklarında küçük prens babasına suyu vermiş. Kral sudan içince daha çok hastalanmış. Kardeşleri krala varıp küçük kardeşlerinin onu zehirlemeye çalıştığını, asıl hayat suyunun kendilerinde olduğunu söyleyip küçük kardeşlerinden aldıkları gerçek hayat suyunu babalarına vermişler. Kral hayat suyunu içince iyileşmiş. İki kardeş küçük kardeşlerinin yanına gidip onunla alay etmişler. "Hayat suyunu sen buldun, zahmeti sen çektin ama kazanç bizim oldu. Bir yıl sonra ikimizden biri hayat suyunu bulduğun saraydaki kızla evlenecek. Bize karşı çıkarsan canından olursun," demişler. Bu arada kral küçük oğlunun onu öldürmeye çalıştığına inandığı için çok öfkeliymiş. Küçük oğlunun ülkenin başına geçmek istediğini zannediyormuş. Saray halkı toplanıp küçük prensin yok edilmesine karar vermiş. Günün birinde küçük prens hiçbir şeyden habersiz ava çıkmış. Kralın avcısı da onunla berabermiş. Küçük prens ormanda avcıyı üzüntülü görünce sormuş. "Neyin var sevgili avcı?" Avcı, "Sizi öldürmem gerekiyor. Kral böyle emretti," demiş. Prens şaşırmış. "Sevgili avcı, canımı bağışla, sana süslü elbisemi vereyim. Sen de üzerindeki eskileri bana ver." Küçük prensin ne kadar iyi kalpli olduğunu bilen avcı bu öneriyi kabul etmiş. Zaten küçük prensi öldürmeye eli varmıyormuş. Küçük prens ormana dalıp kaybolmuş. Aradan uzun zaman geçmiş. Bir gün küçük prense yardım eden cüce ihtiyar kralı ziyarete gelmiş ve küçük oğlunu sormuş. Kral olanları bir bir anlatmış. Cüce bunları duyunca çok üzülmüş. Gerçekleri krala açıklamış. Kral gerçekleri öğrenince üzüntüsünden ağlamaya başlamış. Kralın avcısı konuşulanları duyup krala küçük prensi öldürmediğini söylemiş. Kral bunu duyunca çok sevinmiş. Oğlunu bulmak için her yana haberciler göndermiş. Bu sırada kralın iki büyük oğlu bir yıl dolmadan saraydaki kızla evlenmek için birbirlerinden habersiz yola çıkmışlar. Saraya önce kralın büyük oğlu varmış. İçeri girmiş ancak saray muhafızları onu yakalayıp iyice hırpalamışlar. Büyük prens canını zor kurtarmış. Aynı şeyler ortanca prensin de başına gelmiş. Küçük prens ise ormandan çıkıp sarayın kapısına geldiğinde tam bir yıl dolmuş, sarayın kapıları açılıp genç prensese kavuşmuş. Hemen düğünleri yapılmış. Küçük prens ülkenin başına geçmiş. Babaları ise haber gönderip ondan özür dilemiş. İki büyük oğlunu cezalandırmak istiyormuş. Bunu öğrenen oğulları ülkeden kaçmış, bir daha geri dönmemişler. Ve ömür boyu yaptıkları kötülüklerin cezasını yoksulluk içinde yaşayarak ödemişler. Küçük prens, prensesiyle uzun ve mutlu bir hayat sürmüş.